Bulgaristan evet 2025 1 Ocak itibariyle tam Schengen oldu. Tam Avrupa Birliği'ne kabul edildi. Her yerde aslan heykeli var burada. Yani Bulgaristan'da, Sofya'da gezerken her yerde aslan heykelini görebilirsiniz. İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'ne benziyor. Sağlı sollu mağazalar var. Burada tabi İstiklal'e göre daha az kalabalık var. Evet, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan herkese merhabalar. Evet, şimdi otele yerleştik. Sabah erken saatlerde gelmiştik. Sağ olsunlar bizi otele erken saatte aldılar. Boş odaları varmış. Girdik, biraz dinlendik. Öğleden sonra Sofya'yı gezmeye başlıyoruz. Şimdi karnımız aç. Daha yeni geldiğimiz için de burada riske girmek istemedik. En yakında bir McDonald's var, oraya gidiyoruz. Şimdi McDonald's'a geldik. 2 tane Big Mac söyledik menü şeklinde. Totalde 40.80 leva tuttu. Bu da ortalama 24 küsür olduğunu varsayarsak 950-1000 TL arası bir şeye denk geliyor. Bulgaristan'da gereksiz derecede bir pahalılık var. Neyse burada yemeğimizi yiyelim. Enerjimizi alalım. Ondan sonra gezimiz başlasın. Az önce McDonald's'ta karnımızı doyurduk. Enerjimizi aldık. Bulgaristan'da dikkatimi çeken bir şeyi göstermek istiyorum. Biraz şöyle döneyim. Şu karşıda her yerde aslan heykeli var burada. Yani Bulgaristan'da, Sofya'da gezerken her yerde aslan heykelini görebilirsiniz. Binaların önlerinde, parklarda, garip bir şekilde her yerde aslan heykeli var. Şöyle de bir şey var. Burada aşırı derecede sigara tüketimi var. Sofya'da özellikle bizim gördüğümüz. Genç yaşlı demeden herkes neredeyse sigara içiyor. Tabii ki sigara daha sağlığa zararlı. İçmeyin, içirtmeyin. Burada aşırı derecede sigara tüketimi var. Hani Türkiye'de çok olduğunu söylerler hep. Buranın da Türkiye'den aşağı kalır bir yanı yok bence. Herkes sigara içiyor. Çok sıcak. Şu an çok zor geziliyor yani. Neyse sana şimdi şuradan dondurma ısmarlarım. Günlük kameraman ücreti olan bir dondurmayı alırsın. Anlaştık mı? Yok. Biraz daha içeriye doğru gidelim. Katedralin, kiliselerin olduğu yere doğru gidelim. Oraların ben daha kalabalık olacağını inanıyorum. Öyle düşünüyorum yani, oralar bence daha kalabalıktır. Şimdi parktan çıktık. Vitoša Bulvarı denen bir caddedeyiz. Buradan caddenin sonuna kadar yürüyeceğiz. Cadde İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'ne benziyor. Sağlı sollu mağazalar var. Burada tabi İstiklal'e göre daha az kalabalık var. Oturabileceğiniz, dinlenebileceğiniz yer sayısı daha çok. Pazar günü genellikle insanlar bu civardalar. Caddenin diğer başındaysa aslında Sofya'nın tam merkezi dediğimiz yer bulunuyor. Katedral, kiliseler var. Tarihi yapılar orada. Parktan çıktık, o tarafa doğru yürüyoruz şimdi. Burası bizim bir 10 yıl önce mi? Bence 10 yıl biraz iyimser. Burası hani Bulgaristan evet 2025 1 Ocak itibariyle tam Schengen oldu. Tam Avrupa Birliği'ne kabul edildi. Girdi falan ama yani baktığınız zaman bayağı bir geride gibi duruyor. Ne anlamda geride? İşte toplu taşıması olsun. Gerçi şöyle de bir şey var. Çok kalabalık bir ülkede değil, nüfus da az. Sofya'da küçük bir yer. Hani beklentinizi yapmamak lazım. Bu yüksek tutmamak lazım. Baktığın zaman
Thank you. Burada baktığın zaman şimdi bir İstanbul'la kıyaslamamak gerekiyor burayı. Gezme amaçlı gelecek kişilerin Beklentiyi minimumda tutarsanız hüsrana uğramazsınız. Hani pişman olmazsınız, biraz az kalır burada. Yani minimum tutmakta fayda var. Hüsrana uğramazsınız. Bizim tabii daha ilk günümüz. Yavaş yavaş geziyoruz. Şöyle bir güzelliği var. Benim sevdiğim, geldiğimizden beri sevdiğim tek nokta. Havalimanından metroya biniyorsunuz. 1.60 leva bir bilet. O da yaklaşık olarak 38 TL yapıyor şu anda. Biz bu videoyu 13 Temmuz 2025'te çekiyoruz. Ona göre TL değişiyor ama 1.6 leva yapıyor. Leva da 24 küsürlerde şu anda. Biniyorsunuz, direkt havalimanından çıktın, sola döndün, metro istasyonu önünde. Zaten küçük bir havalimanı var. Çok da büyük değil. Her neyse, işte en son metroyu anlatıyordum. Metroya biniyorsunuz. Biz metroya bindik. Yaklaşık 7-8 durak geldik. 25-26 dakika sonra tam merkezdeydik. Biletinizi oradan alabiliyorsunuz. Metroda kredi kartı da geçiyor. Direkt kredi kartıyla da ödeme yapabiliyorsunuz. Kartınızı makineye okutup. Biz bilet almayı tercih ettik. Havalimanında ufak bir euroyu levaya çevirip nakit bir şekilde bilet aldık. Metroya bindik, geldik. Ulaşım o anlamda iyi, havalimanından ulaşım. Yani 38 TL'ye, yani 1.6 levaya havalimanından hızlıca buraya gelmek keyifliydi. Bulvarı bitirdik. Yolun sonunda hemen karşıya geçtiğinizde Azize Nedelya Kilisesi var. Hemen arkamda gördüğünüz kilise, şöyle göstereyim. Kilisenin içerisine girdik. İçinden görüntüleri buraya koyacağım. Pazar günü içerisi bayağı kalabalıktı. Ancak şu an saat 6'ya çeyrek var. 6'da kapanıyormuş. Şimdi bir başka bina var, bir başka kilise var daha doğrusu. O kiliseye doğru gidiyoruz. Sofya'nın ilk binası olduğu söyleniyor. 4. yüzyılda yapılmış. O binaya doğru gidiyoruz. Azize Nedelya Kilisesi'nden devam edip hemen ileride soldan ilk sokağa döndüğünüzde karşınıza Sveti Georgi Kilisesi çıkıyor. Böyle küçük bir yapı. Sofya'nın ilk yapısı, ilk binası olduğu söyleniyor. 4. yüzyıldan kalma bir kilise. Sveti Georgi Kilisesi. Sveti Georgi Kilisesi'nden çıktık. Çok sıcak. Şöyle karşı kaldırıma doğru geçelim. Orası biraz gölge. Pazar günü saat 6 ve burası Sofya'nın merkezi, yani meydanı. Bütün tarihi yerler burada. Kalabalık olması gereken yer burası. Ama aşırı sakin. Benim yol arkadaşım. Kendisi kameralardan saklanıyor. Hey. Kameralardan niye saklanıyorsun? Kendisi benim eşim olur. Aynı zamanda kameramanım, aynı zamanda yol arkadaşım. Çok sıcak. Gerçekten sıcak ama ortam güzel ya, çok sakin. Pazar günü saat 6-7, hani yoğun olması lazım. İnsanların dışarıda oturmaya çıkmış olması lazım. Bomboş, yani kimse yok gibi. Zaten genel popülasyon birazcık da yaşlı ama. Çok yaşlı var, evet. Genç çok gözükmüyor. Ya varsa da gitmişler herhalde. Bulgaristan'da yaşlı bir popülasyon var. Bir de çok fazla ırk çeşitliliği var yani. Yani son zamanlarda dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da mülteci çok. Mülteciyi geçtim.
Yani Bulgaristan'dasın, Romen falan da çok, Romanya'dan gelen. Bir de Bulgarlar kendini belli ediyor ya. Böyle kalınlar, genişler yani büyükler. Anladın mı? Yani sokakta bir kız görüyorsun 1.85, 1.90 ama hani böyle voleybolcu gibi ince uzun değil. Kalıplı yani bar fedaisi gibi. Erkekler de öyle. Yani göbekliler. Kalınlar böyle biraz garip. Ama bize benzeyen de çok. Bize benzeyen insan da çok burada. Öyle. Sveti Georgi Kilisesi'nden çıktık. Yola devam ediyoruz. Alexander Nevski Katedrali'ne doğru yaklaşıyoruz. Burada bir tadilat var arkamda gördüğünüz üzere. Ama bu tadilatı hemen döndüğünüz zaman sizi böyle bir şey karşılıyor. Bizans mimarisi 1912 yılında açılmış. Bayağı büyük. İçerisine 10.000 kişinin aynı anda sığabileceği yazıyor. Öyle bir bilgi var. Gayet güzel. Ama akşam saat 7 suları şu anda. 7'ye yaklaşıyor. 7'de kapanıyormuş. Çevresi de bu şekilde. Burada polis bekliyor. Yani çevresi sakin. Kendisi benim eşim. El salla. 2000 years later. Eli biraz 5 saat sonra sallasa da Alexander Nevski Katedrali'ni arkamıza aldık. Artık bu taraftan diğer yerlere doğru dönüyoruz. Geldiğimiz yerlere doğru. Yarın da buradayız. Sabahtan öğlene kadar. Öğle saatlerinde yani öğleden sonra havaalanına geçip akşam uçağımız var. Sofya'dan Barcelona'ya geçeceğiz. Sofya hani 1,5 günde tam anlamıyla gezilebilecek bir yer gibi duruyor şu anda. Akşam yemeği için bir yer bulup oraya oturacağız. Orada hani gündüz McDonald's yedik, standart bir şeydi ama akşam yemeğinde buranın lokal restoranlarından bir tanesini tercih edip sonrasında da artık otele geçip günü noktalarız. Yemeğimizi yedik. Gayet doyurucuydu. Bu mekanı Google Maps'te gezinirken buldum. 15-20 bin arası bir yorumu vardı. Hani bu kadar çok sayıda yorum almasına rağmen 4,5 tarzı bir puanı vardı. Gelelim deneyelim dedik. Geldik oturduk. Yan masamızda da Türkler vardı. Gerçi restoranda bir sürü Türk vardı. Sağ olsunlar hani seçim konusunda bize yardımcı oldular. Daha önce çok buraya gelmişler. Güzeldi. Fiyat olarak da çok iyiydi. Hani sabah McDonald's'a 40 leva ödediğim yerde 65 levaya falan geldi. O da 1650 TL'ye hani bu yediğimiz yemeği bu kalitede gerçekten iyiydi. Sofya ilk günün gecesinde bizi şaşırttı. Bu gece Sofya'dayız. Otele doğru geçiyoruz. Hava çok geç karardığı için bir anda akşam oldu. Hani 9 çeyrek 9.30 arası kararıyor hava. Sofya şehir merkezi. Saat 11'e çeyrek var. Ortalık sessiz. Sadece şurada bayağı egzozlu bir araba var. Şu an ışıkta durduğu için sesi gelmiyor olabilir ama. Tahminimce yani bu sesi duymuşsunuzdur. Araç sesi dışında pek bir ses yok. Sessiz, sakin otelimize doğru yürüyoruz. Sofya'dan ikinci günden günaydın. Şimdi otelden çıktık. Çıkışımızı yaptık. Valizlerimizi otelde bıraktık. Kahvaltı yapacağımız yere doğru ilerliyoruz. Bugün akşamüstü dediğim gibi buradan ayrılacağız. Kahvaltımızı yapıp birkaç yeri ziyaret edeceğiz. Ondan sonra da Sofya'ya elveda diyeceğiz.
Evet, Easy's Cafe'de kahvaltımızı yaptık. Şimdi çıktık. Hemen Easy's Cafe'den çıktığınızda kaldırım biter bitmez sola döndüğünüzde karşımızda Mimar Sinan'ın eseri Banyabaşı Camii çıkıyor. Şimdi oraya doğru devam ediyoruz. Yaklaşık 1-2 dakika yürüme mesafesi. Evet, kahvaltıda hakkındaki yorumlarınızı alalım. Güzeldi bence gayet. Akşam yemeği sonra ay Serinledik. 3 saniyede olsa tepemizden su aktı serin. Evet, yorum yapıyordun kahvaltı hakkında. akşam yemeği bizi çok şaşırtmıştı. Çok iyiydi buradaki beklentimize göre. Bence bu kahvaltı da öyleydi. İçerisi wow değil yani burada bence çok fazla hijyen aramamak lazım. Çok böyle estetik mekan da yok burada. Hani küçük bir yer olduğu için ama güzel. Bence hani porsiyon olarak küçük gözüküyordu kahvaltı ama gayet doyurucuydu. Gayet Şaşırttı. güzeldi bence. Tat de. olarak da bayağı güzeldi, evet. Evet. Mimar Sinan eseri Osmanlı'dan kalma Banyabaşı Camisi'nin önündeyiz. Burası şu an Bulgaristan Sofya'daki tek aktif cami. Osmanlı-Rusya Savaşı'ndan önce burada 41 adet cami, 3 adet de mescit olduğu yazıyor. İnternetten okuduğuma göre. Camide görevli bir abiyle de sohbet ettik. Şu an Sofya'daki tek aktif cami olduğu söyleniyor. Osmanlı-Rusya Savaşı'ndan sonra bir tek burası kalmış. Şu anda da hani vakit namazlarında doluyor. Cuma namazında yetmiyormuş. Kaldırımlarda bayağı bir insan oluyormuş. Özellikle mültecilerin doldurduğunu söylüyor camiyi. Türklerin doldurduğunu söylüyor. Termal suların üstüne yapılmış. Banyabaşı da zaten hani oradan gelen bir kelimeymiş Bulgarca'da. Şimdi burada Banyabaşı Camisi'ndeki gezimiz de bitti. Sofya'daki gezimiz de bitiyor. Son durağımız burasıydı. Artık buradan yolumuza devam edip otelimize gidip eşyalarımızı alıp havalimanına doğru geçeceğiz. Sofya'dan kapanış yapmayı unuttuğumuzu fark ettik. Şimdi uçaktan indik. Barcelona Havalimanı'ndayız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Barcelona videosunda görüşmek üzere.